Selam sevgili dostlar. Merhaba yazılımla MySQL derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde operatör işlemleri görmüştük. Bu dersimizde ise bir proje üzerinden bütün gördüğümüz konuları tekrar edeceğiz ve projemizi bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz derslerimize. Hemen bakalım. Apache, evet, start vermişiz. MySQL'e giriş yapmışız. SQL penceresine girip şunları temizleyelim. SQL penceresinden ilk önce yeni bir veri tabanı oluşturacağız ve biz bu veri tabanına 3 tane tablo ekleyeceğiz. Bunlar ben şey olarak düşünüyorum, veri tabanlı bir e-ticaret platformu üzerinden yürüyelim. İlk önce küçük çaplı yapıp daha sonra ilerleyeceğiz. Daha kompleks SQL sorguları ile projemizi ve derslerimizi ilerleyeceğiz. İlk önce direkt bir veri tabanı oluşturalım. Yeni bir veri tabanı oluşturalım. Create database. E-ticaret. E-ticaret. Evet, noktalı virgülümüzü koyalım ve git diyelim. Hemen sol ekranı yenileyelim. Bakın e-ticarette yeni bir veri tabanı oluşturduk. Çok güzel. Şimdi bunun yorum satırını çevirelim ve tablolarımıza giriş yapalım. Oluşturduğumuz veri tabanına tablolarımızı ekleyelim. İlk tablomuz ürünler. Create table ürünler. Parantezlerimizi açalım, nokta virgülümüzü koyalım ve satırlarımızı yazmaya başlayalım. İlk satırımız ürün ID. Ürün ID. Integer olacak. Auto increment olacak. Ve primary key birincil anahtar olacak arkadaşlar. Primary key birincil anahtar. Evet, ikinci satırımız ürünün adı. Ürün adı. Varchar olacak veri türümüz. Varchar. Karakter uzunluğumuz 100 virgül. Diğer satırımız ürünün fiyatı. Fiyat diyelim. Bu da ondalıklı bir sayı olacağının için decimal diyelim veri türüne. Parantezimizi açalım. Karakterimizi 10 ile 2 arası alsın. Evet. Bakalım tablomuzu başarılı bir şekilde oluşturduk mu? Git diyorum. Hata verdi. Nerede hata verdi? Hemen bakalım. Decimal fiyat, ürün adı, ürünler, auto increment, ürün ID, varchar 100, decimal fiyat. Ne hatası verdi buradan? Heh, pardon. Biz oluşturduğumuz veri tabanını kullanıma hazır hale getirmedik arkadaşlar. Hemen use ile oluşturduğumuz e-ticaret veri tabanını kullanıma hazır hale getirmemiz lazım. E-ticaret. Evet, noktalı. Evet. Noktalı virgülümüzü koyalım. Şimdi git diyelim. Evet, başarılı bir şekilde oluştu. Sol ekranı yenileyelim ve bakalım ürünler tablosu başarılı bir şekilde geldi. Yeni sekmede açalım. Yapımıza bir bakalım. Evet, yapımızda ürünün ID'si, ürünün adı, ürünün fiyatı çok güzel. Başarılı bir şekilde eklenmiş. Güzel. Şimdi SQL penceresine geri dönelim ve bunu yorum satırına çevirelim. Bir sonraki tablomuza giriş yapalım. Bir sonraki tablomuz müşteriler. Hemen create table müşteriler. Müşterilerde ne olacak arkadaşlar? Müşterinin ID'si olacak. Hemen o satırı oluşturalım. Müşteri ID. Integer olacak. Auto increment olacak. Otomatik artacak ve primary key olacak.
Birinci anahtar. Virgül. İkinci satırımız müşterinin adı. Hadi. Bu da varchar. Veri türümüz. Karakter uzunluğumuz 100 olsun. Virgülümüzü koyalım. Ve soyad alalım. Soyadı yine varchar. Uzunluğumuz 100 karakter olsun. Virgül. Son olarak da bir e-posta alalım. E-posta. Bu da varchar olsun. Karakter uzunluğumuz tekrar 100 olsun. Çok güzel. Hmm, Adı, soyadı, e-posta, müşteri ID. Tamam. Buna git diyelim arkadaşlar. İkinci tablomuzu da oluşturalım. Git diyorum. Soru ekranı yeniliyorum. Bakın müşteriler tablosu da başarılı bir şekilde geldi. Yeni bir sekmede açalım. Yapısına bir bakalım. Müşteri ID'si integer, primary key, adı, soyadı, e-posta. Çok güzel. Şimdi sorgu penceresine geri gelelim ve bunu da yorum satırına çevirelim. Bir sonraki tablomuz ise arkadaşlar siparişler. Şimdi benim siparişler tablosunda hangi ürünü sipariş verdim onu tutmam lazım. Ayrıca hangi müşterinin hangi ürünü sipariş verdiğini tutmam lazım. Onun için de müşterinin ID'sini bu siparişler tablosunda tutmam lazım. Hemen oluşturalım. Create, pardon, create table, siparişler. Parantezimizi açalım, nokta virgülümüzü koyalım ve satırlarımızı oluşturalım. İlk önce sipariş ID. Integer olacak. Auto increment, primary key, virgül. Şimdi benim ürünün ID'sini almam lazım. Ürün ID. Ürün ID. Bu da integer olacak. Virgül. Ve müşteri ID. Bu da integer olacak. Virgül. Son olarak da bir de kaç adet tutmamız lazım? Adet satırını oluşturmamız lazım. Adet deyip bunu da integer alacağım. Çok güzel. Burada virgülümüzü koyuyorum. Çünkü burada ufak birkaç işlem yapacağım. Şimdi bizim burada yabancı keylerimiz var arkadaşlar. Bakın mesela burada oluşturduğum ürün ID. Siparişler tablosuna dahil ettim. Müşteri ID'yi de siparişler tablosuna dahil ettim. Benim bunları hangi tablolardan aldığımı buraya referans vermem lazım. Yabancı bir key'im var ama bu key'in nereden referans aldığımı belirtmem lazım. Hemen onu yapalım. For key, yani yabancı key anlamına geliyor bu. Buraya neyi alacağım arkadaşlar? Ürün ID'yi alacağım. Ürün ID. Nereden alacağım? Bunu referans vereceğim. Referans nereden? Ürünler tablosundan. Tablosundan, ürünler tablosundan neyi? Ürün ID'yi. Virgül. Şimdi bir diğeri olan müşteriler tablosundaki müşteri ID referans vermem lazım. Hemen onu da yaparım. K. Neyi alacaktık? Müşteri ID.
Referans vereceğim. Müşteriler tablosundan neyi arkadaşlar? Müşteri ID'yi. Evet. Bu şekilde işlemlerimizi hallettik tablolarda. Yani burada yaptığımız amaç yani mantık şu. Ben buraya iki tane dışarıdan ID alıyorum. Bu ID'lerin tabloları farklı. Ben bu tabloları siparişler tablosunda referans vererek kullanabiliyorum. Yani bir türlü ilişkisel bir veri tabanı oluşturdum burada. Tablolar arası ilişki kurdum. Hemen git diyoruz. Başarılı bir şekilde oluştu. Sayfayı sol tarafa yeniliyorum. Bakın müşteriler tablosu da geldi. Buraya baktığımızda yapısına müşteri ID, adı, soyadı, e-posta. Çok güzel. Hemen SQL penceresine geri gelelim. Bunu da yorum satırına çeviriyorum. Ve artık biz bu oluşturduğumuz tablolara veri eklememiz lazım. Veri ekleyelim ki işlemleri bir sonraki dersimizde işlemlerimizi tamamen yapalım. Evet. İlk olarak ürünlerimizi ekleyelim. Hemen insert into ile ürünler tablosuna ben ne alacağım? Hangi satırlarımı alacağım? Ürün adı küçük harfle mi yazmıştık? Hemen bakalım. Büyük harf. Ürün adı virgül başka ne vardı? Fiyatı. Fiyatı alacağım. Voley ile ben bu değerlerime bu satırlarıma değer ataması yapacağım. Tırnaklar içinde string bir değer alacağımız için ilk ürünümüz bilgisayar olsun. Bilgisayar. Fiyatı da virgül ne olsun? 15 bin olsun. Evet. Şimdi burada hepsine tek tek insert into eklemeyeceğim. Şuraya virgül koyuyorum. Bir sonraki satıra geliyorum ve diğer değerlerimi eklemeye başlayacağım. Ya tırnaklar içerisinde tekrardan hangi ürün olsun? Televizyon olsun. Fiyatı da bunun yine 16 bin olsun. Virgül koyuyorum. Bir sonraki ürüne geçiyorum. Tek tırnaklar içinde televizyon, telefon diyelim. Fiyatına 12 bin diyelim. Virgül diyorum. Bir tane daha ekliyorum. Tekrar parantez açıyorum. String değerlerimi tırnak içinde yazıyorum. Burada bir hata mı aldık? Şöyle şunu bir alt satıra alalım. Telefon. Heh, buraya virgül koymamışız. Evet. Şimdi ne diyelim? Başka ne? Kamera. Bunun fiyatına da virgül ne diyelim? 500 diyelim. Evet. Kaç tane ürün oldu? Bir, 2, 3, 4. Bilgisayar, televizyon, telefon. Bir de hoparlör olsun şuraya. Virgül. Bir tane daha parantez oluşturuyorum. Tırnak içinde. Hatta ne olsun? Hoparlör olsun ya. Hoparlörde de kulaklık olsun. Kulaklık. Bunun fiyatı da 20 bin olsun. Fiyatları sallıyorum arkadaşlar. Evet böylece şuraya yine virgül koymayı unuttuk. Bu şekilde de arkadaşlar tek tek insert into yazacağımıza bir defa yazıp daha sonra bu şekilde
ürünlerimizi satırlara yeni değerlerimizi ekleyebiliyoruz. Git diyorum. Evet, başarılı bir şekilde eklendi. Hemen bakalım ürünlerimize, yapısına. Bakın. Hatta şuradan görelim. Şunu yorum satırına çeviriyorum ve select yıldız from ürünler diyorum. Noktalı virgül git diyorum. Bakın ürünlerimizi bu şekilde gördük. Çok güzel. Şimdi bir sonraki tablomuza biz ürünlerimizi ekleyelim. Pardon, müşteriler tablosuna müşteri ekleyeceğiz. Hemen onu yapalım. Geliyorum buraya. Tekrar insert into diyorum. Insert into değerlerimi alacağım. Nereye ama? Müşteriler. Doğru mu? Müşteriler mi? Şöyle alalım. Kopyala diyelim şuradan. Şuraya müşteriler diyelim. Benim satırlarım neydi? Hemen ona bakalım. Müşteriler tablosunda adı, soyadı, e-posta. Tamam. Adı, virgül, soy, adı, virgül, e-postayı nasıl yazmıştık? Küçük harfler. Şunları da. E-postayı da buradan alalım. Çok güzel. Tamam. Value değerini artık değerlerimizi satırlara değer atacağız. Hemen geliyorum. Bir alt satıra geçiyorum. Parantez açıyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. E, String değerleri tırnak içinde yazıyorduk. Adı ne olsun? Adı Ahmet. Ahmet. Virgül. Soy ismi de Yılmaz. E-postası da Yılmaz. Evet, Yılmaz olsun. Şunu şurada şimdilik siliyorum. Şunu çoğaltıyorum. İsmini Zeynep yüksek yapıyorum. Yüksek. Evet, yüksek olsun. Tamam, bir az satıra geçiyorum. Bir tane daha. Tolga ne olsun? Çapar olsun. Buraya da Çapar. Evet, Çapar. İki tane daha ekleyelim. Virgülü koyalım. Bitireceğiz. Buraya da Songül Doğan olsun. Şuraya da Doğan. Evet, Doğan olsun. Sonrasında Zeki Çakmak olsun. Buraya da Çakmak. Evet, Çakmak olsun. Çok güzel. Bunları da ekleyelim. Evet, git diyorum. Hemen sol tarafı yeniliyorum. Şuradan müşteriler tablosuna bakıyorum. Evet, eklenmiş başarılı bir şekilde. Şurada da görelim. Hemen şunu yorum satırına çeviriyorum. Bir daha eklemesin. Select yıldız from müşteriler.
Noktalı virgülümü koyuyorum ve git diyorum. Evet. Müşterilerimiz de başarılı bir şekilde veri tabanımıza eklendi, tablomuza eklendi. Şimdi ürün ekleyelim arkadaşlar. Son olarak ürünlerimizi de ekleyelim ve bir sonraki derste bu eklediğimiz müşteriler, ürünler ve siparişlerle kompleks sorgular yapmaya başlayacağız. Hemen tablomuza verilerimizi ekleyelim. Insert into'ya devam ediyoruz. Insert into siparişler. Şunu da yanlış yazmayalım. Şuradan kopyalayak. Benim satırlarım neydi? Ürün ID virgül müşteri ID, bir de adet vardı. Hemen bakalım doğru mu? Ürün ID, müşteri ID, adet. Güzel. Şimdi ben values ile artık değerlerimi gireceğim. Hatta tırnak yok. Hepsi sayısal. Ee, birinci ürün virgül birinci müşteri birinci ID'li müşteri adet sayısı 2 olsun virgül bir sonraki ikinci ürün ikinci ID bir tane ürün alsın virgül burada bir şey insert deyip koymamışız. Evet, bir sonraki parantezi açıyorum. Üçüncü ürün olsun, 3 olsun, verdiği siparişte 3 olsun virgül bir daha ekleyelim. Dördüncü ürün virgül 4 adet bir olsun virgül. Son olarak da beşinci ürün olsun. Beşinci kişi eklesin. 5 tane sipariş versin. Noktalı virgülümü koyalım. Kaç adet geldik? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, güzel. Git diyorum arkadaşlar. Başarılı bir şekilde eklendi. Hemen select de yapalım. Ekrana yazdıralım. Select yıldız from müşteriler. Noktalı virgülünü koyalım. Şunu da yorum satına çevirelim. Tekrar eklemesin. Git diyorum. Evet, bakın. Pardon, müşterileri aldık. Burada. Siparişler olacaktı. Siparişler. Şimdi git diyorum. Evet, siparişlerimiz de başarılı bir şekilde eklenmiş tablomuza. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde bu oluşturduğumuz tablolarla daha kompleks, daha güzel sorgular yapacağız. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.